Kuş besleyen birçok kişinin merak ettiği sorulardan biridir. Muhabbet kuşu ne kadar yaşar? Bu soruyu cevaplamadan önce muhabbet kuşlarının doğal yaşamlarına kısaca bakalım. Muhabbet kuşlarının ana vatanı Avustralya'dır. Sürü halinde yaşayan muhabbet kuşları, kuraklık, yırtıcı kuşlar, göç etme gibi zorluklarla karşı karşıya gelirler. Bu zorluklar karşısında 5 yıla kadar yaşar, şanslı olan bazı muhabbet kuşları 8 yıla kadar yaşayabilir. Ev ortamında kafes içinde yaşayan muhabbet kuşları, kuraklık ve yırtıcı kuşlar gibi birçok tehlike ile karşı karşıya değildir. Fakat yanlış bakım, hatalı beslenme, dikkatsizlik sonucu kazalara maruz kalma ve bu konuda kuş sahiplerinin yeterince bilgi sahibi olmamaları maalesef kuşların yaşamlarının kısa sürmesine neden olur. Özellikle bakımları hakkında bilgi sahibi olmadan eve yeni gelen birçok muhabbet kuşu henüz yılını doldurmadan hayatlarını kaybetmektedir. Bakımları iyi yapılmış bir muhabbet kuşu şanslı bir kuştur ve bu kuş 15-20 yıl kadar yaşayabilir. İngiltere'de Charlie adında bir muhabbet kuşu 1948 yılından 1977'ye kadar tam 29 yıl yaşamış ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına en uzun yaşayan muhabbet kuşu olarak adını yazdırmıştır. Belki Guinness Rekorlar kitabına giremeyiz ama kuşlarımıza iyi koşullar sunarak uzun yıllar yaşamalarını sağlayabiliriz. Peki kuşlarımızın uzun yıllar yaşaması için neler yapmalıyız? Evde beslediğimiz kuşlarımızın zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği kafeslerinin genişliği önemlidir. Çeşitli renklerde ve şekillerde olan kafesler gözünüze hoş gelebilir fakat kuşunuz bu kafes içerisinde rahat hareket edemiyorsa dar bir yaşam alanına mahkum edilmiş demektir. Kafes düzenine göre kuşların kanat çırpması, tünekten tüneğe zıplaması ve kafes içinde rahat hareket etmesi gerekir. Yatay şekilde dikdörtgen kafes tercih etmek daha uygundur. Boyası atmayan, temizlenmesi kolay kafesler tercih edilmelidir. Çünkü kafes kuşların sağlıklı ve uzun yaşamaları için çok önemlidir. Kafesin önemi kadar kafesin bulunduğu ortam da muhabbet kuşlarının yaşam sürelerini etkileyen sebeplerdendir. Kafesin bulunduğu oda sıcak olmalı, yeterince gün ışığı almalı ve direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Pencere kenarlarına, kapı yanlarına bırakılan muhabbet kuşları hava akımına maruz kalır ve çok çabuk hastalanabilirler. Bu durum kuşlarımızın yaşam sürelerini kısaltır. Kuşların yaşamlarını etkileyen en önemli sebeplerden biri de strestir. İnsanlar gibi kuşlar da çeşitli nedenlerden dolayı strese girebilir. Kuşlarda stres belirtileri şöyledir: tüy yolma, tüy dökme, saldırganlık, çığlık atma, korku, iştah kaybı, mama veya yem dökme gibi davranışlar sergileyebilirler. Peki nelerden dolayı strese girerler? Sağlık sorunları, yetersiz beslenme, yem değişikliği, küçük kafesler, gürültülü ortamlar, yer değişikliği, bir yerden bir yere taşınma, yeni ev, uykusuzluk, yalnızlık ve eşinden ayrılma. Sürekli stres altında yaşayan kuşların yaşamları maalesef kısa sürmektedir. Muhabbet kuşlarının uzun yaşamalarının en önemli nedenlerinden biri sağlıklı beslenmeleridir. Kötü beslenmeden dolayı birçok kuş hastalanmakta ve buna bağlı olarak ölmektedir. Muhabbet kuşları çeşitli tohumlar, meyveler, sebzeler ve bazı yeşilliklerle beslenirler. Verilen besinlerin dengeli verilmesi çok önemlidir. Kuşunuz sadece tohumlarla besleniyorsa bu ileride hastalığa yol açabilir. Doğal olarak yaşam süresini kısaltabilir. Yem dışında sebze, meyve ve yeşilliklerin de verilmesi gerekir. Yıl boyunca sağlıklı ve dengeli beslenen muhabbet kuşlarının tüylerinin sağlıklı ve canlı olduğu ve kendilerini mutlu hissettiklerinden dolayı sürekli öttükleri görülür.
Yiyecekler dışında kafeste bulunması gereken ve kuşlar için önemli olan gereksinimlerden bahsedeceğiz. Kuşlar tohumları yuttuktan sonra ilk olarak kursağa gelir. Burada yumuşadıktan sonra taşlığa gelir. İşte burada kuşların yedikleri kumlar sayesinde sindirilir. Bu açıdan kuş kumu kuşların uzun süre yaşamasında önemli role sahiptir ve mutlaka kafes içinde bulundurulmalıdır. Yine kafeste bulunması gereken kalamar kemiği, mineral blok ve gaga taşları kuşların sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunur. Eğer kuşlarınızın uzun yaşamasını istiyorsanız, sağlıklı olduğu dönemde bakımlarını iyi yapmanız gerekir. Bunlardan biri de elma sirkesidir. Bayatlamış yemler, kafeste uzun süre kalan mamalar, yine kafeste bir günden uzun süre bekletilen sular, kafeste ızgara olmadığından dolayı kuşun dışkı ile teması sonucunda kuşlarda iç parazit ve mantarlar oluşur. Bu da kuşların hastalanmasına, önlem alınmazsa yaşamlarının kısa sürmesine neden olabilir. Sağlıklı olduğu dönemlerde düzenli aralıklarla, yani haftada bir kuşların suluklarına 2-3 damla elma sirkesi eklenmelidir. Parazit ve mantarlara karşı önlem olacaktır. Ayrıca kuşların banyo suyuna 1 çay kaşığı elma sirkesi eklemek hem bitlerden arındıracak hem de tüylerin canlı ve parlak olmasını sağlayacaktır. Oda içinde uçurulmayan ve kafes içerisinde hareketsiz olan kuşlarda fazla kilo ve yağlanma görülür. Fazla kilo ve hareketsizlik iç organların fazla yağlanmasına neden olur ve bu da kuşun organlarının zarar görmesine sebep olur. Bu durumun yaşanmaması için kuşlar gün içerisinde oda içerisinde uçurulmalıdır. Ayrıca kuşlarınıza oda içerisinde oyun alanı yaparak oyun oynamalarını sağlayabilir, hareketli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunabilirsiniz. Bir odada tek başınıza olduğunuzu düşünün. Yemek ve su dışında sizinle ilgilenen birileri yok. Oda içinde bir arkadaşınız da yok. Sıkıcı bir yaşam olmaz mıydı? Eğer tek kuşunuz varsa ona yeterince ilgi göstermelisiniz. Oda içerisinde ona sevdiği yemlerden elinizle verip oyun oynamalısınız. Eğer işinizden dolayı yoğunsanız, kuşunuza çok fazla zaman ayıramıyorsanız, onu yalnızlığa terk etmek yerine ona bir eş ve arkadaş almanızı tavsiye ederiz. Kuş besleyenlerin en çok yaptığı hatalardan biri, kuşta hastalık belirtisi olmasına rağmen zamanında müdahale etmemesidir. Maalesef hastalığı ilerleyen kuşun yaşamı kısa sürmektedir. Böyle bir sorun ile karşılaşmamak için kuşlarımızı iyi gözlemlemeliyiz. Dışkı analizi yapılmalı, hastalık belirtisi varsa hemen veterinere götürülmeli ve tedavi edilmelidir. Evet arkadaşlar, sahiplendiğimiz kuşlarımızın uzun yaşaması büyük ölçüde bize bağlıdır. Onların tüm ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılar, davranışlarındaki tüm değişiklikleri zamanında fark ederek müdahale eder, sevgi ve ilgimizi eksik etmezsek, minik dostlarımız bizimle uzun yıllar beraber olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayanlar abone olabilir, zil butonunu aktif ederek yeni videolarımızı takip edebilirler. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.